Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine çok güzel bir çiçekle geldim. Bu şekilde bakın, büyük bir papatya yapacağız. Bu şekilde oluyor. Çok güzel duruyor gerçekten. Renk renk tercih edebileceğiniz bir çiçek. Bu şekilde buketlerinizde veya tekli olarak çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerime baktığımda ip olarak ben pamuklu ip tercih ediyorum. İstediğiniz herhangi bir pamuklu ipi kullanabilirsiniz. Sonrasında şu şekilde telimiz var. Bunu da 0.3 ya da 0.4 milim kullanabilirsiniz. Teli şu kısımda kullanıyorum. Yaprak kısmında kullanıyoruz. Baş kısmında tel kullanmıyoruz. Bunu da dilerseniz telsiz yapabilirsiniz. O da şöyle olur. Şu kısımdan şöyle buraya sabitleyebilirsiniz. Sabitleyerek yapabilirsiniz. Ama tabii ki telle daha güzel duruyor. Yine de tercih sizin, ben tel kullanmak istemiyorum derseniz bu şekilde de o şekilde de kullanabilirsiniz. Sonrasında tığımız 3 numara 2.2 milim tığ kullanıyorum. Sıcak silikonumuz var. Bir de şu sap kısmı için telimiz var. Bu şekilde 1.5 milim tel kullanıyorum ben bunda. Hemen yapımına başlayabiliriz. Çok güzel bir tarif. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Hemen şu şekilde ipimi tutuyorum. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Evet. Biraz şu ipimi çekiyorum. Şimdi sihirli halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. Nasıl yapıyorduk? Şu şekilde batıyoruz. 2 tane ilmeğimiz oluyor tığımızda. İkisini birden çekiyoruz. Bir tane yapmış olduk. Şimdi bunu 5'e tamamlıyorum. 2 3 4 ve şöyle 5. Evet. Şu ipimi, uzun ipimi çekiyorum. Sihirli halkamı kapatıyorum. İlk yaptığımız, şöyle biraz daha kapatayım. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Bakın hemen şuradaki en baştakine batıyorum ve ipimi direkt çekiyorum. Bu şekilde. İlmek kaydırma yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Burada bütün ilmeklerin üzerine artırma yapıyoruz. 5 tane sık iğne yaptık ya. Bunların hepsinin üzerine birer tane artırma yapacağız. Şu ipimi de yürütüyorum burada. Şu orta kısmı tamamen kapatmıyoruz bakın. Bir miktar boşluk kalıyor. Yapıştırma aşamasında işimize yarayacak çünkü. Şu şekilde. Şimdi şu ipimi alıyorum. Bunu da yürüteceğim. Dediğim gibi zincir yaptığımız yerin dibinden batarak devam ediyoruz. Hemen dibinden battım. İpimi de aldım. Bir sık iğne. Aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. Artırma yapmış olduk yani. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. Aynı yere ikinci sık iğne. Bu şekilde toplam 5 tane artırma yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Bu sıranın sonunda toplam 10 tane sık iğnemiz oluyor. Son artırmamı yapıyorum şu an. 1 ve aynı yere 2. Sıra sonunda 10 tane sık iğnem oldu. 2, 4, 6, 8 ve 10. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. Hemen ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Evet. Bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi artık uç kısımlarını oluşturmaya başlayacağız. Papatyamızın yapraklarını oluşturacağız. Bunun için de 10 tane zincir çekiyorum. Bir tane zaten çekmiştim. Bunu ona tamamlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane zincirimi çektim. Şimdi bu zincirlerin üzerini doldurarak devam edeceğiz. Hemen dönüyorum. Tığımın başına bir kere doladım. 10 tane yapmıştık ya. Geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi atlayıp 4. zincirime batıyorum. İkili trabzan yapacağız. Çünkü ne yapıyoruz? 1, 2, 3. 4. zincire batıyoruz sondan.
3 tanesini atladık. Yani tığımda 3 tane ilmeğim oluyor. İkişer ikişer çekiyorum. 1 2. Bir tane daha yapıyorum. İkili trabzan. 1 2 seferde çekiyorum. Bir tane daha yapıyorum. Toplam 3 tane ikili trabzan yapmış oluyoruz yan yana. 1 2. Evet. Bu şekilde. Şimdi tığın başını yine bir kere doluyorum. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. Bu şekilde yan tarafa battım, yandaki zincire. Tığımda yine 3 tane oldu. Bu sefer üçünü birden çekiyorum. Bir kere doluyorum. Yan zincire batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum. Zaten 2 tane zincirim kaldı burada. Onları da sık iğne ile dolduruyorum. Bir yan tarafa, ikinci sık iğne. Bu şekilde zincirlerin üzerlerini doldurmuş olduk. Şimdi bu zincir yaptığımız yerin dibine, bu işlem uyguladığımız yaprağın dibine ilmek kaydırma yapıp parçamı bağlıyorum oraya. Evet, şimdi yan tarafa geçiş yapmak için yan sık iğnemizin üzerine ilmek kaydırma yapıyorum. Oraya bağlamış oluyorum. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum yine. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane çektim. Aynı şekilde bir kere daha göstereceğim. Sonrasında devam edeceğiz. Ne yapıyorduk? Geriye doğru 3 tane sayıyoruz ve dördüncüye batıyoruz. 1 2 3. Dördüncü zincirime batıyorum. 3 tanesini atlamış oluyorum yani. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 seferde çekiyorum. Bir kere doluyorum. Yan taraftaki zincire batıyorum. 1 2. Bir kere doladım. Yine 2 seferde çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yani. Yan yana. Bir tane daha. İkinci yarım trabzanımı da yaptım. Şimdi 2 tane zincirim kaldı. Onların da üzerlerine 2 tane sık iğne yapıyorum yan yana. Bir yan tarafa 2. Şimdi bu işlemi uyguladığım yerin dibine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde zincir yaptığımız yerin dibinden batarak ilmek kaydırmamı yaptım. Ve yan taraftaki sık iğneme de yapıyorum ilmek kaydırma. Bu şekilde 10 tane zincir çekiyorum. Onu ona tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluşmaya başlıyor yapraklarımız. Bundan toplam 10 tane olacak şekilde tamamlıyoruz. Sonrasında ikinci aşamaya geçiyoruz. Evet, son yaprağımı da tamamlıyorum. Bu şekilde son sık iğnemi de yaptım. Ne yapıyorduk? Direkt dibine ilmek kaydırma yapıyorduk, değil mi? Bir dibine, bir de yan tarafa yapıyorduk. Burada bakın şurada alt kısımda ilmek kaydırma yaptığımız yerden bir parça kalıyor sık iğne gibi. Burada direkt oraya bağlıyorum. Şu dibine değil de sonuncuda, sadece sonuncuda yapıyoruz bunu. Direkt yan tarafa ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde böyle yapıyoruz. Çünkü diğer türlü yaparsak arada bir boşluk oluyor. Böyle daha güzel duruyor. Evet. Şimdi ikinci aşamaya geçtik. Burada bütün ilmeklerin üzerinden görünen bütün ilmeklerin üzerine ilmek kaydırma yapıyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz? Bakın. Şimdi şu taraf bizim zincir çekerek başladığımız taraftı, değil mi? Burada bakın şöyle tam 2 zinciri de alacak şekilde batıyorum. Şöyle tekli dalına batmayın. Tekli batmayın. Şöyle şuna batmayacaksınız. İkisine birden. Bakın tam şöyle orta noktası oluyor. Tam orta noktasına. Şöyle. Buralara batıyorsunuz, tamam mı? Şu şekilde şuralara ikisini birden alıyorsunuz. Yani tek dal almıyorsunuz. O şekilde hemen başlayalım. İlk zincirimden başlıyorum. Bu şekilde en alttan. İkisini birden alarak battım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Yan tarafa şu şekilde battım. Bakın ikisini birden alıyorum. Tam orta noktaya batıyorum.
Tek dal alırsak güzel durmuyor. Delikli bir görüntü oluşturur. Şöyle. Bu şekilde. Bütün zincirlerimin, ilmeklerimin üzerlerine ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi şu zincir çektiği boşluk bırakmıştık yani 3 tane zinciri atlamıştık. Oraya geldim. Orada da yine zincirin 2 dalını birden alıyorum. Tek değil de yine 2 dalını birden almaya çalışıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırma yapıyorum. Yan tarafa da aynı şekilde şu şekilde batıyorum. Evet. Artık normal ilmeklerimize geçtik. Onları düz bir şekilde, zaten yerleri belli onların. İkisini birden alarak ilmek kaydırmamı tamamlıyorum. Bütün uç yaprakların üzerlerini bu şekilde ilmek kaydırma yaparak tamamlıyoruz. Sonuncuyu yapıyorum şimdi. Evet. Şimdi şurada bakın, ikisinin tam orta noktasında altta ilmek kaydırma yaptığımız yer var. Şurada tam ortada. Oraya da bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Tam orta noktaya. Şu şekilde. Evet. Bitirmiş oluyorum. Yine aynı şekilde şu ilk zincirden batarak örmeye devam ediyorum. Bu şekilde tamamlıyorum. Bitmiş halimiz böyle oluyor. Bu şekilde olacak bitmiş hali. Böyle tamamlayıp geliyoruz. Evet, sarı kısmı için ipimi aldım. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. Şu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Evet, şu ipimi biraz çekiyorum. Şimdi sihirli halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. Hemen 1 2 3 4 ve 5. Şu ipimi çekiyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen ilk yaptığımı batıyorum. Bu şekilde direkt çekiyorum. Bir tane zincir. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Burada bütün ilmeklerin üzerine birer tane artırma yapıyorum. 5 tane sık iğne yapmıştık ya. 5 kere artırma yapmış olacağız yani. Zincir yaptığım yerin dibinden batıyorum. 1, aynı yere ikinci sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. 1, aynı yere ikinci sık iğne. Bu şekilde bütün ilmeklerin üzerlerine artırma yaparak dolduruyoruz. Sıra sonunda toplam 10 tane sık iğnemiz oluyor. Son artırmamı da yapıyorum. 1, aynı yere 2. Evet. Yine ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi 3. sıramızdayız. Burada bir tek bir çift örerek devam ediyorum. Zincir yaptığım yerin dibinden battım. Bir tek yan tarafa geçiyorum. Bir çift yapıyorum. 1, aynı yere ikinci sık iğne. Yan tarafa 1, bir yana aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 15 tane sık iğnem oluyor. Hemen tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. Yine ilmek kaydırma yaparak kapatıyorum sıramı. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi son sıramdayım artık. Burada bütün ilmeklerin üzerlerini birer tane sık iğne yaparak dolduruyorum. Yani bu sırada toplam 15 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Düz bir şekilde örüyoruz sıramızı. Bu sırada. Sonrasında şu ipimi iyice çekiyorum. 4. sıramı da tamamlayıp geliyorum. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi şu ipimi içeri çekiyorum.
Sonra şu ipimi de içeri çekiyorum. Bu arada şunu göstereyim. Örgümüz böyleydi. Bakın bu tarafı düz tarafı değil mi? Biz ters tarafını kullanıyoruz. Şöyle bu şekilde bu tarafını kullanacağız. O yüzden şu sihirli halkamın uzun ipini düz tarafıma doğru çekiyorum. Tam ortadan batıp çekiyorum. Ve sihirli halkamın ortadaki yuvarlağını bu şekilde, bakın biraz da boşluk kalmış. Tamamen kapatıyorum orayı. Evet. Tamamen kapattım. Şu uzun iplerimi bir miktar kesiyorum. Evet. Bu kısmını da tamamlamış olduk. Şimdi alt yeşiline geçelim. Alt kısmına. Evet, alt kısmı için yine yeşil ipimi aldım. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyoruz. Hemen sihirli halkamı oluşturuyorum. Halkamın içerisine 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şu şekilde biraz kapatıyorum. Tamamen kapatmıyorum bunda. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bu sırada 5 tane artırma yapıyoruz. Bütün ilmeklerimin, bütün sık iğnelerimin üzerine ikişer tane sık iğne yapıyorum yani. 1 aynı yere, 2 yan tarafı aynı şekilde bütün ilmeklerimin üzerlerine ikişer tane sık iğne ile dolduruyorum. Sıra sonunda toplam 10 tane sık iğnem olmuş olacak. Evet, son artırmamı yapıyorum. 1 aynı yere, 2. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz her zamanki gibi. Bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi burada 10 tane sık iğne örüyoruz düz bir şekilde. Bütün ilmeklerim üzerlerini sık iğne ile düz bir şekilde tamamlıyorum. Evet, ilk yaptığım ilmeğin sık iğnenin üzerine battım ve ilmek kaydırma yaptım. Şimdi şu şekilde çeviriyorum. Düz tarafı bize bakacak şekilde oluyor bunda. Burada bir tek bir çift yaparak devam ediyorum. Yine zincir yaptığım yerin dibinden batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Bir tek bir çift olarak sıra sonunda 15 tane sık iğnem oluyor. Tamamlayıp ipimi kesiyorum. Evet. Yaprakta zincir ile örmeye başlıyoruz. Hemen başlangıç zincirimi oluşturuyorum. 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bu şekilde zincirimizi oluşturduk. Şimdi zincirin üzerinden örmeye devam ediyoruz. Hemen dönüyorum. Son yaptığımızın yanına sondan ikinci zincirimize batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde yan yana sık iğnelerle şu uç noktaya kadar geliyoruz. 13 tane sık iğne yapıyoruz burada. Hemen uca kadar geliyorum. Evet. Uç noktaya geldim. Burada bakın hemen şurası. Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonuncu zincirime yani. Bir tane yaptım. Aynı yere 2 ve aynı yere 3. Aynı yere 3 tane yaptım. Şimdi zincirin karşı tarafını örmeye devam ediyoruz. Burada 13 tane sık iğne ile gelmiştik. Aynı şekilde bu tarafa da 13 tane sık iğne örüyorum. Hemen bakın. İşte boşluk oluştu ya 3 tane sık iğne yaptığımız yerin dibinde. Hemen onun yan tarafına şu şekilde batıyorum. 1 2 yan yana bu şekilde 13 tane sık iğne örerek şu uç noktaya kadar geliyorum. Ve 13'üncüyü de yaptım. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum.
şekilde bir tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. Burada telle örmeye devam ediyorum. Dilerseniz tel kullanmayabilirsiniz. Telli daha güzel oluyor tabi. Tel kullanmadığınız zaman da şu alt kısımdan gövdeye şu şekilde şu kısımdan yapıştırarak kullanabilirsiniz. Ama tabii ki tel daha güzel duruyor. Tabi sizin tercihiniz yine. Şu şekilde telimi alıyorum. Bunu ölçüyoruz etrafına. Ben önceden hazırlamıştım. Yaprağımızın bu yeşil kısmı bu aşamada ölçün. En başta ölçmeyin. Şöyle etrafına gelecek şekilde bir miktar uzunluk kalacak şekilde tabii ki. Uç kısımda bakın şöyle göstereyim. Şu kadar bir uzunluk bırakıyorum. İki uçta da böyle uzunluk kalacak şekilde tutuyoruz. Şöyle o kısmı katlıyorum. O uzunluğu da şöyle göstereyim. Bakın şurada. Şu kısım, o uzunluk dediğim kısım burada. Bu kadar bir uzunluk bırakmanızı istiyorum. Şimdi örmeye devam edelim. Hemen zincir yaptığım yerin dibinden batarak başlıyorum yine. Sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne. Yan tarafa geçiyorum. İkinci sık iğnem. Yan tarafa geçiyorum. Üçüncü sık iğne. 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Bakın. Şu sık iğnenin 2 tane dalı var değil mi? Bu ikisine birden batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi yan tarafa sık iğne yapıyorum yine. Bir yana bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yapmış olduk yan yana yani. Yine 2 tane zincir çekiyorum. Ve sık iğnenin şu 2 tane dalına birden batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Telle birlikte örüyoruz. Yan tarafa geçiyorum. 2 tane sık iğne. Bir yana 2. 2 sık iğne, tepesine 2 zincir ve şöyle 2 tane dalını birden alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. 2 sık iğne, 1, 2, 2 zincir, şöyle dibinden alarak ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Gösterdiğim gibi şöyle bakın. Biraz önce de bu şekilde oluyor. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane bu uç kısımlardan oluşacak. Böyle tamamlıyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet, yapıştırmaya başlayabiliriz. Hemen şu şekilde çiçeğimin yaprağını alıyorum. Bakın telimi aldım. Şu şekilde telimin ucunu bir miktar kıvırdım. Küçük bir miktar ama. Bu şekilde kıvırdım. Şimdi tam şu orta noktadan şunu şöyle sihirli halka yaptığımız yeri tam kapatmamıştık ya. Oradan telimi geçiriyorum. Bu şekilde olacak. Bakın. Tam şu şekilde telimi geçirdim. Şimdi buraya bakın şu bir tanesini alıyorum. Tomurcuğumu şöyle üstüne koyacağım. Bunun için de şunları biraz uzaklaştıralım. Şu orta kısma sıcak silikonumdan sıkıyorum. Ve şöyle uçlara da yanlarına sıkıyorum. Evet. Bu şekilde tutarak tam ortaya gelecek şekilde yapıştırıyorum. Şimdi şu alt kısmına şunu şöyle elimizi düzeltebiliriz. Alt kısmının şu yeşil yaprağını, yeşil kısmını takacağım. Bunun için de şöyle şuradan yine sihirli halkanın olduğu yerden geçiriyorum. Bu şekilde. Buna da burada sıkacağım silikonumu. Şuralarına iyice sıkıyorum. Tutması için. Tam şöyle kenarlara. Evet. Şöyle yukarı doğru çekiyorum.
Tam ortalı olacak şekilde şöyle elimle düzeltiyorum. Evet. Şimdi artık sap kısmını sarabiliriz şurayı. Yaprağımızı nereye kadar gelmesini istiyorsak oraya kadar sarıyoruz. Şu şekilde tutuyorum. Bak yine bir kısmını şöyle tuttum. Böyle sarıyorum. Şöyle tutuyorum. Bunu da şu tel kısmından çok az bir miktar açıkta kalacak şekilde tutuyorum telimi. Sonrasında sarıyorum. Dilerseniz dediğim gibi buraya silikon sıkarak da şöyle de yapıştırabilirsiniz. Tel kullanmak istemeyenler için söylüyorum. Tercih sizin. Bu şekilde şu uç noktaya gelene kadar sarıyorum. Evet, uç noktaya geldim. Buraya da bir miktar silikonumdan sıkıyorum. Ve şu şekilde ipimi iyice sabitliyorum. Ve kesiyorum.